Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipim şöyle merserize yazlık bir ip kullanacağım. Alize Diva. Tığım da şu şekilde 1.6 milim. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağım modelime. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi. Ben yine burada kısa bir anlatım yapacağım. Modelimin ilerlemiş halini, daha büyük görüntüsünü, nasıl olduğunu video sonunda sizlerle paylaşacağım. Evet, benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi hemen modelimi kurmaya başlayacağım. Tığıma 2 kez ipimi doluyorum arkadaşlar. 2 kez alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden tığımı geçiriyorum. 2, 2, 2 kapatarak bu şekilde üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar 2 kez tığımı alıyorum. Bir yanındakine aynı şekilde 2 kez tığıma ipimi aldım. 2, 2, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar taban kısmımı ikili trabzanlarla oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi burayı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar trabzanlarımı tamamladım. Bu şekilde 27 tane trabzan yaptım. 2 model üzerinden anlatım yapacağım ben. 4 tane zincir çektim burada. Modelimi çevirdim. Tekrar tığıma 2 kez ipimi aldım. Yine ikişer ikişer kapattım. İlk trabzanımın tepesine değil, ikinciye yaptım. Zincirlerimi ilk trabzanım olarak sayacağım. Tekrar 2, 2, 2. Tekrar burada kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Buradaki sayı dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben 5 tane kenar trabzanı yaptım. Dediğim gibi sizler farklı şekilde yapabilirsiniz. 2 model üzerinden anlatacağım. Şimdi burada bakın 5 tane kenar trabzanımı yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığıma yine 2 kez ipimi alıyorum. Burada aşağıda sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanımdan bu şekilde tığımı geçirdim. Şimdi burada 1, 2, 2. Son ilmeğimi kapatmıyorum. Tığımda bırakıyorum. Tekrar 2 kez tığıma ipimi alıyorum. Aynı yerden geçtim. 1, 2, 2. Bakın bu şekilde son ilmeğimi yine kapatmadım. 1, 2 kez tığıma ipimi aldım ve aynı noktadan 1, 2, 2. Bu şekilde bakın 3 tane trabzan yaptım. Buraya son ilmeklerimi toplamadım. Şimdi hep son ilmeklerimin üçünü şu şekilde kapattım ve son 2 ilmeğimi de şöyle kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez ipimi alıyorum. Bakın aynı bu oluşturduğum yaprağımın dibinden tığımı geçirdim ve yine bu şekilde trabzan yaptım. Son ilmeğimi kapatmadım. Tekrar 2, tekrar 3. Aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burada 3 trabzanımı kapattım. Son 2 ilmeğimi de şu şekilde ikisini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir ve aynı yere 3. yaprağımı oluşturacağım. Yine aynı şekilde yarım trabzanlar olarak yapıyorum. Son ilmeklerini kapatmayacağım. Bakın bu şekilde ve 3. trabzanım. Bakın şöyle 3 trabzanımı kapattım. Son kalan 2 ilmeğimi kapattım.
burada şu şekilde 3 yapraklı bir çiçeğim oluştu. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma yine 2 kez ipimi aldım ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. trabzanımdan tığımı geçirdim. Yine buraya da çiçeğimi kuracağım arkadaşlar. 2 kez tığıma ipimi aldım. Bakın son ilmeklerimi kapatmayacağım. Yine ilk yaptığım çiçekteki gibi aynı işlemleri tekrar edeceğim. Üçünü kapattım. Son ikisini kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Yapraklarımın arasına 5 tane zincir çekiyorum. Ve burada ikinci yaprağımı yapıyorum. Tekrar. Bakın yine 3 tane yaptım. Üçünü kapattım ve son 2 ilmeğimi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Tığıma 2 kez alıyorum ve buraya yine 3. modelimi kuruyorum. Bu modelimde tığıma 2 kez sarıyorum. Üçlü trabzanlarla ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın burada yine 3 trabzanımı yaptım. Son ilmeklerini şu şekilde kapattım ve son kalan 2 ilmeğimi kapattım. 1, 2 zincir çektim. Sıra sonuna geldim. Siz daha büyük yapacağınız için burada diğer çiçeğimizi kurmak için yine 8. trabzanımızın tepesine yapacaksınız. Ben şimdi sıra sonuna geldim. Yine baştaki gibi tığıma 2 kez sardım. Ve burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın tepesinden girdim. Yine burada 2, 2, 2. Tekrar 2 kez sardım. Ve aynı yerden bu şekilde 5 tane kenar trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Tekrar. Ve son zincirlerime de 5. trabzanımı yaptım. Bakın bu sıram bu şekilde oluştu. Modelim zaten 2 sıradan oluşacak. Şimdi hemen bir üst sıraya geçelim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Tığıma 2 kez sarıyorum. Yine hemen 2. trabzanımın tepesinden trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. 5 tane kenar trabzanlarım aynı şekilde ilerleyecek. Hiç değişmeyecek arkadaşlar. Bakın 5 tane kenar trabzanımı bu şekilde yaptım. Şimdi burada 1, 2 tane zincirimi çektim yine. Ne yapıyorum? Şurada bakın 5 zincir çektiğim yer. Buradan doğrudan tığımı geçirip buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane bu şekilde sık iğne yaptım. Doldurdum bu zincirlerimi. Şimdi ortada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir yandaki 5 zincirimin içine geçtim. Yine sık iğne ile bu kısmı da dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu ortada yaptığım 5 zincirlik kısma bir üst sırada modelimi yeniden kuracağım. Bakın burada hiçbir işlemim yok. Doğrudan yandaki 5 zincire geçiyorum. Arada zincir ya da başka bir işlem yapmayacağım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar 7 sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ortada. Ve hemen yandaki 5 zincirime geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine burada da bakın 7 tane sık iğnemi yaptım.
Şimdi burada ne yapıyorum? Sıra sonuna geldim. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma yine 2 kez sarıyorum. Sıra sonundaki kenar trabzanlarımı aynı sayıda yapacağım arkadaşlar burada. Elinizin ayarına göre buradaki trabzanlarınızı ikili trabzan da yapabilirsiniz. Bakın sıramı bu şekilde tamamladım. Modelim bu kadar aslında. Bu şekilde oluşacak. 2 sırada, bir sırada yapraklarım, bir üst sırada sık iğnelerle doldurup üst sıranın yuvalarını hazırlıyorum. 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığıma yine 2 kez sarıp kenar trabzanlarımı yapıyorum aynı şekilde. Bakın bu şekilde 5 tane kenar trabzanımı yaptım. Kenar ve modelim arasında her zaman 2 zincirim var. Tekrar tığıma 2 kez sarıyorum burada. Bakın şu ortada 5 zincirlik kısma tığımı geçirdim. Yine aşağıdaki gibi 1, 2, 2 çektim bu şekilde. Şimdi tekrar 2 kez tığıma sarıyorum. İkinci trabzanımı yapacağım. Şöyle son ilmeklerimi yine kapatmıyorum. Tekrar tığıma 2 kez sardım. Son bakın şuradaki 3 ilmeğimi üçünü birlikte kapattım. Kalan 2 ilmeğimi de şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar tığıma 2 kez sardım 5 zincirden sonra. Aynı noktadan ikinci yaprağımı oluşturuyorum. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Son ilmeklerimin üçünü aynı anda kapatıyorum. Son 2 ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Arada 5 zinciri. Ve yine 3. yaprağımı da buraya oluşturacağım. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 kez sardım yine. Bir sonraki boşluğumun içine geçtim. Ve yine burada aynı şekilde ilk sırada yaptığım gibi çiçeğimi kuracağım. Sıra sonuna geleceğim. Bir üst sırada sık iğnelerimi yuvamı oluşturup modelim bu şekilde ilerleyecek. Çok kolay bir model arkadaşlar. Çok hızlı ilerliyor. Ben görüntü olarak da çok şık buldum. Şimdi hemen sizlerle modelin ilerlemiş halini paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Çok şık duruyor. Ben çok beğendim. Arkası da şöyle gayet temiz ve düzgün bir model. Modelim bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bu modelde çok güzel yelek yapabileceğinizi düşünüyorum. Yelek modellerinde çok şık duracaktır. Yine şal olarak yapabilirsiniz. Kız çocuklarında elbiselerde kullanabilirsiniz. Dilediğiniz birçok yerde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlerde çok hoş olacağını düşünüyorum. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, yine fikirlerinizi yorumlarda benimle birlikte paylaşırsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.